Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bir market açık. Marketin kapanış saati bugün hafta sonu olduğu için saat 7. Normalde 8'e kapanıyor. Bomboş. Hadi market fiyatlarına hep beraber bakalım. Hadi gidelim markete. İhtiyacım olan şeyleri artık kendime not almaya başladım. Tabii TL olarak Danimarka kronu ile karşılaştırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela taneyle olduğu zaman Taneyle şöyle olduğu zaman 3,5 kron. Bu 120 TL. bunun fiyatı da 12 kron. İçinde somon var, sosu var, karışık. Ne kadar, bir kilo mu? Bazı durumlarda gerçekten olamayabiliyor böyle şeyler. Şöyle bir karpuzlar var küçük. Şöyle elimle göstereyim. 200 Havalar da soğuk. Vücudu ısıtır. Bu neymiş? Neydi bu? Yağlar ekstra bir tuzlu oluyor. Market fiyatlarında kısa bir anlatım yaptık. 89 kron demiş. Annelerin kızlarıyla gurur duyduğu bir konu. Çileklisi var. Size üzücü bir haberimiz var. Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün ne yapacağız? Sen söyle. Bugün ben söyleyeyim. Bugün market alışveriş yapacağız. Market alışverişi fiyatlarını falan size aktaracağız. Evet. Hem evimizde birkaç eksik var, onları tamamlayacağız. Hava soğuk. Böyle olduğumuza bakmayın. AVM'ye yeni girdik. Kar yağdığı için şimdi bereler falan çıkacak. Markete giriş Kar yapacağız. önemli değil. Hava kaç derece? Ama şu an eksi 10 Evet, derece. o yüzden Ama hissedilen kaç? 16. Eksi 16 derece. Danimarka çok soğuk arkadaşlar yani. Evet. Bakın bugün pazar ve saat 5. 3'ten sonra bütün dükkanlar kapanıyor. Burası AVM, daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Evet. Şöyle bir çevreyi göster istersen aşkım. Tabii göstereyim. Burası Saat arkadaşlar. 5 ve bütün dükkanlar Evet, bütün kapandı. dükkanlar kapalı. Hernik Center diye geçiyor burası. Yani şurada elektronik mağazası var, Power var. Bir market açık. Marketin kapanış saati bugün hafta sonu olduğu için saat 7. Normalde 8'e kapanıyor. Bomboş. Hadi market fiyatlarına hep beraber bakalım. Hadi gidelim markete. Şimdi ilk girişte bizi böyle sebze meyve reyonu karşılıyor. Ya size de oluyor mu? Ben ihtiyacım olan şeyleri artık kendime not almaya başladım. Çünkü unutuyorum markete geldiğimde ve markete geldiğimde hiç ihtiyacım olmayan, hiç aklımda olmayan bir şeyi alabiliyorum. Ama en ihtiyacı olan şeyi unutabiliyorum. Yani ben de böyle oluyor. Sizde böyle oluyor mu? Çok merak ediyorum. Yorumlara yazarsınız. O yüzden ben kendime böyle ne alacaklarım Listesi yaptım. Aynen listesini yaptım. Şimdi domates alacağız burada. Domates alacağız. Domates alalım ve fiyatlarına da Abi- TL olarak karşılaştırmışım. Tabii TL olarak Danimarka kronu ile karşılaştırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Domates çeşidi fazla olduğu için biz genelde fiyatlardan ziyade biraz da şeye bakıyoruz. Hani bizim oranın domateslerine benzeyen şekilde mesela şöyle salatalık domatesler falan var. Güzel kokuyor bunlar. Bunlar çok güzel kokuyor. Bundan alabilirsin mesela bir tane. Küçük ama ya yemekte kullanacağım. Bunu alalım. Mesela Yumuşak. taneyle olduğu zaman Taneyle şöyle olduğu zaman 3,5 kron. Yani 3,5 kron da 23 TL yapıyor. Şöyle buradan bakıyorum. 23 TL yapıyor. Danimarka'ya ilk geldiğim zaman böyle bir şeyler aldım hep TL'ye çeviriyordum. Ama artık yavaş yavaş buranın yerlisi gibi olmaya başlayınca kron hesabı yapıyorum. Bunun hesabı. Ve yarım kilo domates burada 500 gram 17 kronmuş. O da ne kadar yapıyor? 114 TL yapıyor 114 arkadaşlar. TL. Daha önceki videolarımda söylemiş olabilirim. Burada alım gücü var. Ama şöyle bir gerçek var. Avokadonun tanesi 15 kron arkadaşlar. Bir tane avokado 100 lira. Şimdi şöyle karnabahar alırsak şöyle küçük bir tane bu 120 TL. 18 kron. Şöyle gösteriyoruz. kırmızı pancar değil mi bu Kırmızı kırmızı lahana. lahana? İşte biz 17 pancar kron. diyoruz. Evet. Giresun problemi. Kırmızı problemi. O Bu da da 114. 114 lira. Şöyle gelirse mesela Ne var başka sırada mesela? Göstermek istedim.
Mesela brokoli gösterebiliriz. Tamam, brokoli. Patlıcanı alacaktık ama ben patlıcanı Brokoli fiyatı da şöyle 17 kron. O da 17 kron yazdığın zaman ortalama fiyatı da 114 TL denk geliyor. Arkadaşlar. Bizim alıştığımız gibi böyle dolma biberler var ya, burada öyle yok. Şöyle çok büyük. Şöyle Bunlar ne büyük. biberi diyoruz? Bunları normalde Kaliforniya diyorlar. Türkiye'de Kaliforniya biberi diyorlar. Tanesi O tanesi 9,5 kron. 9 kron yani. Her seferinde çevirip de hani sizi göstermek istemiyorum. Bu durumdan da hani sıkılmış olursunuz belki diye. Hani kendiniz de hesaplayabilirsiniz. İstiyorlar. İstiyorlar Böyle mı? genel başına böyle sebze ve meyve fiyatları. Yani sebze meyve fiyatı. O zaman şöyle yapalım. Bu da 17,5 kron. Hemen 17,5 kron çarpalım. Yani hesaplıyorum 17,50 kron deyince şöyle ekranı göstereyim. Bu da 117 TL. Yani mantar. Burada genelde böyle hazır salatalar çok oluyor. Bizim Türkiye'de de belirli başlı marketler de var. Yani bu telefonu tutar mısın? Göstereyim. Size şöyle göstereyim. Mesela şöyle karışık bir salata. Bunun fiyatı da 12 kron. Yani bunu hiç yıkanmış oluyor bundan zaten. Genel olarak hazırlanmış oluyor. Bunları otomatik olarak direkt tabaklayıp akşam yemeği ya da öğle yemeği nasıl istiyorsanız o şekilde tüketebilirsiniz. Ya da şöyle var. Şunları da göstereyim size. Hazır soslu mesela. Bu da kulak salat diyor. Kartofu, patatesli yani. Mesela şöyle göstereyim. İçinde somon var, sosu var, karışık patates, elma, işte yeşillikler var havuçlu. Şöyle. Ekran biraz bozuk görünüyor ama kamerayı tam şey yapamadım, dengeleyemedim, kusura bakmayın. Bu da mesela 45 kron. Şöyle karidesli var. Bu da 45 kron. Yani fiyatlar böyle. Hazır salatalar. Mesela meyve olarak hani Portakal. Ne kadar kilosu portakalın? 1,5 kilo. O da ortalama 30 kron yapıyor. yani o da 30 kron 201 lira yapıyor. 201 lira yapıyor. 1,5 kilo portakal 201 lira. Burada şey var. Biraz daha ucuz var. Bu biraz daha sıkımlık. Evet. Onu ben kamerada göstermiştim aslında. Şöyle yapayım. 24 kron ona kadar. Şöyle fiyatı. O da 1,5. Bunun da ne kadar, bir kilo mu? Burada yazıyor zaten. 6 tane diye şey Kilo yazıyor mu? yapmışlar. Kilo yazmıyor. Aynen. Yok yazmıyor. Şey sütük Stük olarak. olarak 6 stük. Yani 6 tanesi 30 kron. kilo. 200 liraydı az önce. Evet 200 liraydı. Portakal. Evet. Şöyle bir kavunumuz var. Bu da 20 kron. Bu da 20 kilo. O da 135 kilo. Poşeti var öyle. 20. Aslında bir tane alalım, evde muzumuzda kalmamıştı. Ona kadar. O da 20 kron. 1 kilo nokta 300 gram. 1,300 gram. O da 130. O da Şöyle bir 134 lira. yani ortalama kaç tane var ki içinde? Şeyden daha uygun herhalde. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. 12 adet. Şöyle. Onun fiyatı da Türk parasıyla ne kadar? Fazla Yok yok. Ben yerim. Ben muz konusunda şöyle biraz şeyim. 6 tanesi de 16, 16 kilo. kron. O daha uygun. Hayatım. Bu tarafta, orada değil. Solda. Böyle tane tane satılıyor. Bu bir tanesi de 11 kilo. 11 kron. 3 TL. Bir tane salatalık 73 TL. Şöyle küçük organik olarak var. O da 17 kron. Şöyle bizim köy domatesi domatesler var. Onun fiyatı da 450 grammış. Bu da 26 kron. O da 175 lira O da yapıyor. 175 lira yapıyor. Şimdi şurada sebzelerin var. Biraz da onunla bakalım. Bizim burada alacaklarımız bitti aslında. Ve şaka gibi bazen böyle çok hani temel bir şey. Hani bir markette patates, domates, patlıcan olmaz mı dersiniz yani. Bazı durumlarda gerçekten olamayabiliyor böyle şeyler. Mesela şu an patlıcan yok burada. Şimdi Danimarkalılar genel olarak patlıcan kültürü çok yok. Yani patlıcan çok tüketmiyorlar. Ondan dolayı çok da marketlerde bulunmuyor. Genelde bizim burada Türk ürünlerini satan marketler var. İşte onun için de size bir içerik yapacağız tekrardan. Türk ürünlerini nereden alıyorsunuz?
Bu da karpuz Çok- değil mi? Evet, çok sorun oluyor. O yüzden onda bir yeni bir içerik yapacağız. Şöyle bir karpuzlar var küçük. Şöyle elimle göstereyim. 235 Karşılaştıramaz şöyle. Yani 35 Bu da kilo. 35 kron fiyatı. Ananasımız var Ananas o da şöyle. 24 kron tanesi. 24 kilo ama bu 161 lira yapıyor. Şu neydi? Papaya. Ha, Papaya. Bu şey Meşhur papaya var. Asya ülkelerinin Evet. meşhur meyveleri. Hiç biz denemedik. Deneyebiliriz aslında. 33 kronmuş. 33 kron. O da 221 lira yapıyor ama şu an hiç deneme şeyim yok. Bu ne? Pomelo. Pamela bundan yedik. Biliyorsun Pamela'dan denedik. Bu greyfurt gibi soyuyoruz. Ha evet. Aynen bu greyfurt gibi tadı var evet. Greyfurt bir tadı var onun. Mesela şurada mango. Mango da 30 kron. Bir tanesi Bir satılıyor. Şöyle göster hayatım. şöyle. Bu da 201 lira yapıyor. Evet. Armut da bizim Armudun köy tanesi. armuduna benziyor. Evet, köy armudu. Giresun'da. Hı hı. O tanesi 3.25 kron yapıyor arkadaşlar. Genelde burada meyve olarak da tek satılıyor. Meyve, sebze olarak tek ürünler de alabiliyorsunuz. Tek fiyatı da var. Tabii toplu halde olduğunuz zaman biraz da uyguna geliyor ama genelde Danimarka'da çok böyle fazla tüketim olmadığı için evde yemek konusunda ondan dolayı genelde herkes tek almayı tercih ediyor. Günlük yani tazelik. Değil mi? Nasıl? Tane tane. Evet tane tane alıyorlar ve günlük yemek yapılıyor. Şuraya da göstersene. Şöyle göstereyim. Türkiye'de vardır belki böyle bilmiyorum denk gelmedim ben ama bana mesela ilk geldiğimde bu şekilde Saksılı. hani maydanozun falan böyle yeşil soğanın bu şekilde olması Nane de var mesela. ilginç. Sen normal bizim aldığımız Renk soğan, gibi de var taze ama soğan. hani böyle de var. Şu dereotu galiba. Evet, bir dere olsun. Bunlar ekleri yani Bu da fesleğen. Bu da kekik, dağ kekiği. karides ve soğan fiyatlarına bakalım. Tamam. Mesela pırasa şöyle. 300 grammış. Tercih ettiğimiz yiyeceklerden, sebzelerden bir tanesi. Şöyle havuç fiyatı. Ben onu göstereyim, ben de onu göstereyim. O karışık olan. O karışık olan mesela. Mesela onun içindekiler Türkiye'de yok. Yani bulmayanlar var. 19. Mesela bunun içinde beyaz olan var, havuça benziyor. Hatta şöyle şurada var. Burada pastinak diye geçiyor bu. Bu havuç gillerden. Güzel oluyor aslında. Yani bunun böyle karışık. Şekerli gibi. Evet biraz şekerli gibi. Şöyle bunun içine pancar, havuç ve pastinak olarak karışık satılıyor. Bunun çorbası ya da ne bileyim böyle biz genelde Türkiye'de etlerin altına restorancılar olarak böyle yatak diyoruz yani böyle altına böyle koyuyoruz böyle. Onun için çok renkli bir görsel oluyor yani onu yapabiliyoruz. Şöyle karidesler burada da. Bunlar kaç kiloymuş? 1 kilo karides. 20 kilo. 20 kron. Bu da 130 lira. Gel vatandaş patatese gel. Soğanlarımız var yine aynı şekilde. Bu da 1 kilo soğan. Kilo 18 kron. 18,5 mu? Evet. 18,5 aynen. 18,5. 124 lira yapıyor. Aynı şekilde soğan. Bu da 20 kilo. 134'tü. Öyle. Genel olarak fiyatlar böyle arkadaşlar. Yani atladığımız ürünler olabilir. Tam detaylı olarak çekmedik. Genel bir görsel olarak size gösterdik. Danimarka fiyatlarında yani market fiyatlarında da bilginiz olmuş oldu bir nevi. İhtiyacımızdan domates satın aldık sadece. Patlıcan alınca. Evet. Şu an listeyi kontrol ediyor. Patlıcanımız yok. Kadayıf kullanmamıştık. Evet. Şöyle portakal suyu 20 kuruş. 60 kuruş karışık. Genelde içeceklerde çok katkı maddesi yok hani bir nevi kendi özüyle genelde yapılıyor. Danimarka'da biraz da ona özen gösteriyorlar. Hatta şöyle bir pirinç göstereyim. Pirinç gördüm rafta. Böyle bir poşet pirinç 70 kron. Bu da jasmine pirinç yani. Fiyatı da ekranda görünüyor. Ceviz 750 gram 60 kron yapıyor. Zeytinyağı onu da göstereyim. Şöyle şişelerde zeytinyağı. O da 90 kron 1 litresi. Bu zeytinyağı da güzel oluyor aslında. Evde bundan da kullanıyoruz. Arada alıyoruz. Genelde tamam, şunu şeyi de göstereyim. Genelde içecekleri böyle koli şeklinde alıyorlar burada. 18 çarpı 33 kron yapıyor.
Yani Bunlar da evet şeker şekersiz. Evet bunların bir de 1,5 ya da 1 kron değişiyor şişesine göre. PET fiyatı ekleniyor bu fiyatın üstüne. Bunları eve götürüyorsunuz. İçtikten sonra kutuları tekrardan markete gelirken daha doğrusu bunların iade üniteleri var. İade ünitelerinde bunları geri verebiliyorsunuz. Bir ara onun içerisinde de yapmamız gerekiyor aslında. Şişelerin evet 1,5 kron gibi geri iade alıyorsunuz. Şöyle 18'i 224 liraymış. 224. Şöyle bu kuru yemişleri de göstereyim. Daha kaju kavrulmuş. Kaç kalmış? 79 kron. 508 lira. Kaç? 700 gram. 700 gram. Kavrulmuş yine fıstık. Almış fıstık var böyle. Bu da soslu oluyor. Soslu fıstık bizim Türkiye'de genelde tuzlu böyle küçük paketlerde oluyor bu. Görsellerden illaki Bu da görürsünüz. 268 lira. 268. Ya markette Kore markette çiftini şey yapmıştım, izlemiştim YouTube'da. Aha. Bu çok nadıl yiyorlardı, canım çok çekti. Çok zararlı biliyorum ama bir tane alacağım ya. İster Tamam. misin sen de? Seninkinden biraz ben kaşıklayabilirim. Bunlardan mı olur? Bence bir tane Bunlardan yeterli. mı olur? Sen hangisini seviyorsan. Bilmiyorum ki yani benim için çok... Yani sen genelde acılı yiyorsun ama acılı olursa daha iyi olur senin için. Acı seviyorsun çünkü. Havalar da soğuk. Acı vücudu ısıtır. Bu neymiş? Neydi bu? İçerini kontrol ediyor. Mesela arkadaşlar burada da tereyağlar var. Kısmı. Tereyağını süme diyorlar. 35 kron, 39 kron. Şöyle ekmek üzerine sürülebilir 21 kron. Yani margarin değil bunlar arkadaşlar. Bildiğiniz yani tereyağı. Bir de şöyle bir şey, burada şu var, ben dikkat etmemiştim mesela tatlı yaptığımızda. Mesela salted, yani burada mesela yağlar ekstra bir tuzlu oluyor. Ekstra tuzlu, ekstra tuzsuz yapıyorlar. Evet. Standart değil bir nevi. Yani tatlı yapmak istediğinde şu yağı kullanamazsın. Değil mi? Güzel olur aslında tatlı tuzlu. Ben severim. Evet, çok da olur. Mesela şunlar 20 kron ve bunların mesela bayramlarında, tatillerinde 3 krona kadar Evet. düşebiliyor. Bu 20 sene düşmedi. krona. Bu sene 5 krona düştü. 5 krona 5 düştü. krona düştü. 5 mi 8 mi? 5 kron. Yani 20 kron müthiş bir indirim mesela. oluyor. Genelde 20 kron olan yağlar yılbaşında haftasında yani yılbaşına bir hafta kala 5 krona falan düşüyor. 5 krona düştüğü zaman yani daha ucuz oluyor ve daha çok satılıyor. Bir de Danimarka'da şöyle bir şey var. Her yılbaşı geldiğinde yani yılbaşı bir hafta ya da 10 gün kala bütün süt ürünlerinde ortalama yani %65-70'e yakın indirim oluyor. Bu konuda da bilginiz olsun. O yüzden genel olarak herkes yılbaşına yakında tereyağları alıp yani yağları alıp füseye yani difrize atıp stok yapıyorlar arkadaşlar. Stokçuluk burada da var. Bir et fiyatlarına da bakalım. Tabii kısa bir et fiyatlarını gösterelim. Videoyu bitirelim. Sonra videoyu bitiririz arkadaşlar. Market fiyatlarında kısa bir anlatım yaptık. Bu konuda da size de bilgi vermiş olduk. Direkt şurada görselden buranın kırmızı et olduğunu alıyorsun. Şimdi burada mesela kıymalar yağ oranlarına göre Değişiyor. yapıyor. Değişiyor. Mesela şunlar %8 ile 12 yağ var. Gösterelim bir tane. Açayım. Mesela %8 ile 12 yağlı olan 400 gram kıyma. Şurada 42. 42.95 fiyatı. O da ne kadar yapıyor? 42.95, 288 Evet. lira yapıyor. Şöyle yağ oranı 4 ile 7 arası alırsanız 400 gram fiyatı. Tek alırsanız mesela 42.95 ama 3 tane alırsanız 120 lira şeklinde indirimle yapıyorlar burada. 3 yaş böldüğünde 42 kron indirim olmuş. Evet 2 kron indirim olmuş oluyor bir nevi. Bu da mesela yarım kilo olan, tabi şeyleri farklı markalar. Yo, Markalar aynı farklı. kup. Aynı marka. %8 ile 12 demiş, 500 gramı. Burada da 41 kron. Şimdi şey gibi oluyor. 400 gramı 42 kronken bu neden 41 kron? Matematik karıştı şu an. Yani Mesela- standart olarak şöyle söyleyelim biz size. Yani şu Ortalama yani 8 ile 12 gram, 700 gram kıymanın kilosu burada 55 gram. Matematik hesabı. 268 lira falan geliyor. Tamam. Mesela 700 gram kıyma %8 12 yağlı. 55 kron. Bu da
370 TL yani. 370 TL. Kilo yakın. 1 kilo kıymanın fiyatı 300. Etiketliler var. Bunu da göster aşkım. Bu sarı etiketlilerin genelde bu şeymiş, domuz etiymiş. Bak 12. ayın birinci ayın 12'si. Yani bugün ayın 11'i, bir gün sonra son kullanma tarihi. Böyle son kullanma tarihi bir gün sonra olan indirimlerde de böyle Mesela sarı 30 kron. etiket indirim yapıyorlar. Evet, ama bu da domuz eti tabii. Evet. Zaten böyle de etiketlerde de gösteriyorlar. Aynen. Bilmeyenlere. Halal et yazmıyorlar resim göster. Halal et. Aslında halal et de yazıyorlar. Halal et olanlar da var. Tavuğumuz var. Bu da 89 89 kron demiş. 597 lira yapıyor. Ama tabii bu normal fiyat. Az önce 20-30 krona kadar düşebiliyor. Ha, bu biraz marka olduğu için fiyatı böyle. Normalde 45 krona, 50 krona falan da tavuklar oluyor. Onu da şimdi illaki görürüm. Gördüğüm zaman size aktarırım. Şöyle mesela tavuk göğsü var. 550 gram yani yarım kilo. O da yine aynı şekilde 89 kilo. 597. Şöyle şeyi var. Kanatlı but mu oluyor bu? Onlar bu. Bu da 700 gramı. 48 yani 322 lira. Bacaklı but. Bir sürtüşmesi olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Balıklar var. Laks deyince somon. Bizim Türkiye'deki somon balığı. Şöyle. 400 gramı 60 kronmuş. Hemen bakalım. 60 gram da şöyle 402 TL. Burada da böyle süper fresh ürünleri var. Mısırından çikolatesine, ıspanağına, fasulyesine, doğranmış soğan. Aldık o. Kola fiyatlarında bilgi verelim size arkadaşlar. Şöyle plastiklerden bir şişe. Şöyle. Hepsi max. Bunlar Şöyle kaç Fax litre? Kondi 1,5 1,5 litre. Şöyle Fax Kondi dedikleri bizim Türkiye'deki Furko. Aslında gazoza benziyor yani tadı Benziyor birebir. değil, aynı. Aynı. değil mi? Aynen. Sprite Gazoz. gibi gazoz. Şöyle Fax Kondi'nin aynı şekilde bizim Fanta'mızı var yani Fanta gibi. 1,5 litre 18 kron. Enerji içeceklerini istiyorsan göster. Alsak mı? Hepsi max limonlu var bir de. Canım çekti. Aynen, Aynı. 18 Bütün kron. şeyler hepsi aynı. Fiyatlar. Küçük kolaları söyleyelim fiyat. Pepsi Cola halinde aldığınız zaman şöyle Pepsi Max 24 33 olarak 75 kron. Artı bunlara bir de pet ekleniyor. Böyle Fax Condi'nin yine şeyi var burada. Çileklisi var. Evet arkadaşlar. Markete gittiğiniz zaman biliyorsunuz arabalar bizden sorulur. Biz bir nevi taşımacılık da yapıyoruz. Taşıdığı da iki parça bir şey. Buradan kocalara duyurulur. Yok. Alışveriş şu an kasaya doğru gidiyoruz. Burada alışverişim bitti. Alışverişten sonra kasaya. Evet arkadaşlar 80 kron tuttu alışverişimiz. Aldıklarımızı göstereyim.
Kırılmaz mı o şeyler? Kırmaz. Daha sonra. 2 tane noodle. Hatta 3 tane noodle. Domates. Bir tane salatalık. Bir de şöyle el sabunu. Aa. Bunların toplam fiyatı 80 kilo. Evet, alışverişimiz burada. Size üzücü bir haberimiz var. Şu an yıkıldık ya. Evet, ya. Mikrofonumuz açık zannediyorduk. Açıktı da kameraya bağlanmamış. Kameraya bağlanmamış. Biraz ses kalabalıklığı var videolarda ama kurtarmaya çalışacağız. Yani Bir şey olduk. yüzündendik ya. Evet, bir modumuz düştü. Öyle işte. Yani alışverişimizin sonuna geldik. Biz bitirdik alışverişimizi. Şimdi eve gidiyoruz. Senin demek istediğin bir şey var mı? Şu an aklım hala şeyde çektiğim videolarda hangisini kurtarırım diye şu an düşünüyorum. Büyük bir ihtimal tam kurtaramayacağım. Bir de müzik falan da çalıyor arkada. Yani onları da bir kurtarmaya çalışacağım. Eğer olmazsa tekrardan çekeceğiz. Bu üzücü senin için. Evet. Şimdi biz burada alışverişini bitirdik. Şimdi dediğim gibi tüm ürünlerini satan bir market var, oraya gideceğiz. Evet. Ondan sonra eve geçeceğiz. Oraya geçince size kısa bir bilgi veririz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Videomuzun da Sonuna geldik. sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayın. bizi desteklemeyi unutmayın. Bir de bir de sonraki videolarımızı kaçırmamak için lütfen bildirimleri açın. Hatta Evet. tümünü açın ki her şeyden haberdar olun. evet. Bizden bu kadar. O zaman ne diyoruz? Sağlıcakla kalın. This is See you. Bye. This is Sena. yeah. Tak for the summer. Yatak. Hi hi. Hi hi.